Sizin adınıza defile bitiminde alkışlamak istedim. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz ve günün son defilesini izledik. Yanımda da, şu an görüyor musunuz ekranda bilmiyorum ama stüdyoda çok değerli konuklarım var. Çok sevdiğim, gerçekten hayranlıkla takip ettiğim senelerdir, mübalağa yoktur bu cümlelerde, Mehtap Elahi'ydi ve onunla birlikte çalışan, daha önceden de tanışıyormuşuz. Onu da şimdi keşfettik. Çok sevgili kızı Lal Omur var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Bitti. Rahatladık. Evet, günün son defilesi ama Evet. aslında çok da keyifli bir saat. Benim Evet. böyle bu saatlerde enerjim daha da yüksek oluyor. Hani sabahtan, yani şimdi bir 5 defile daha şey yapabilirim. Vallahi. Sunabilirim isterseniz bir Şahane. arada sizinle. Sizinle başlamak istiyorum. Tabii. Bize biraz gerçekten şahane bir defile izledik. Bize biraz koleksiyon yaratım sürecini anlatır mısınız? Tabii ki. Enteresan bir tesadüf oldu. Bizim takvimlerimizde tam koleksiyona başlama tarihinde biz evlere kapanma kararı aldık. Yani 13 Mart'ta kapattık. Ve ilk tabii ne yapacağımızı bilemedik falan ama sonra her gün telefonla işte Zoom'la hayatımıza girdi ve toplantı yaptık ekiple birlikte ve normal süreçten biraz daha farklı aktı tabii. Çünkü ilk başta hani kimse koleksiyon konuşmak istemiyor. Herkes kendini anlatmak istiyor, ruh halini anlatmak istiyor falan. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşadık. Ve sonunda da dedik ki yani herkes yani değişik bir şey yok. Herkes aynı şeyi yaptı. Herkes içine döndü, işte kendini keşfetmenin farklı yollarını denedi falan. Bizim ekipte de aynı şey oldu. Onun üzerine bunun üzerinden gidelim dedik ve herkes kendi evinde ayrı ayrı çalıştı. Sonra onu bir havuza koyduk. Sonra onun üstünden seçeceklerimizi seçtik, kumaşlarımıza karar verdik. Desenlerimizi çalıştık. Tam bütün bunları yaptık, kumaşlarımızı falan hazırladık ve ofisi tekrar açtık. Numuneleri dikmeye başladık ve o şekilde gelişti Ve olay. ortaya gerçekten şahane ötesi bir sonuç Çok çıkmış. teşekkürler. Modada sürdürülebilirlik, bu bahsettiğiniz pandemi döneminden sonra artık gerçekten çok fazla öne çıkan bir konu. Sizden bu konudaki görüşlerinizi biraz dinleyebilir miyiz? Marka olarak da bu konuda çalışmalarınız var mı? Ya elbette yani olmaması mümkün değil. Birkaç sezondur üstelik yani bunun üzerinde duruyoruz ama sürdürülebilirlik de gerçek anlamını verebilmeniz için aslında çok kolay bir şey değil. Yani hani bir pazarlama aracı olarak kullanmayacaksanız eğer altını doldurmak o kadar kolay değil ve biraz da imkan meselesi. Ama biz elimizden geldiği kadar, yapabileceğimiz kadar ne yapabiliriz'i düşündük. Özellikle bu koleksiyonda kumaşların %90'ı organik koton ve Ecovero elyafından yapıldı. Ona özen gösterdik. Yani en azından kumaşlarımızda bunu kullanalım istedik. Sonra tasarımda sürdürülebilirliği de aldık. Ve daha önceki koleksiyonlarımızda ikonik olmuş diyeyim. Bazı kuplarımızı, modellerimizi tekrar canlandırdık. Çünkü ben tasarımda sürdürülebilirliğin de konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani tasarım da kolay bir şey değil. Sonuçta biriktirdiklerinizi döktüğünüzde ortaya çıkan şey tasarım ve hani bunu 6 ayda bir hadi sezon bitti atalım o da yazık. Bence oradaki sürdürülebilirliğe de dikkati çekmek istiyoruz. Ne bileyim işte
pet şişelerden vazgeçtik falan gibi hani yapabileceğimiz şeyleri yaptık. Kendi online sitemizde elimizde olan, eski koleksiyondan olan şeylere Oldies But Goldies adı altında çok makul rakamlarla diyeyim, tekrar ekonomiye döndürelim istedik. Başka bir şey unuttuğum var mı? Yok. Bu kadar yapabilmişiz. Bu parçaları peki değiştirerek mi koydunuz? Bazılarını olduğu gibi aldık. Birkaç tane var burada. Bazısında kup detayını aldık. Ona başka bir şey tasarladık ama zaten koleksiyonumuzun teması sıfır noktasına dönüştü. Yani insanın kendi özüne dönüştü. Hatta o yüzden de hani herkes kendi özüne dönmüşken hazır onu çok irdelemek istedik. Çizimlerde de bunu istedik. Markamızın özüne döndük. Biz bir beyaz gömlek, poplin, hani bunları tekrar kullanmalıyız dedik ve dediğim gibi yani %90'ı herhalde değil mi? Ya da hadi 80'i diyelim poplinden oluşuyor. Bunların bazısı organik. Ondan sonra Türkiye'nin değerlerinde neler var diye Türkiye'nin özüne döndük. Orada iğne oyalarını aldık. Sağ olsunlar Çatom'daki kadınlarla bir araya getirdi bizi Zeynep Tosun. Hatta sonra bizim için o iğne oyalarını yapan kadınların hepsini ürünlere isim olarak verdik. Orada Çok yaşasınlar değerli. istedik. Yani hani bütün şeyi bu şekilde kurguladık. Sürdürülebilirlik o yüzden bu koleksiyonda çok önemli bir yere sahipti. Elimizden geldiği kadar yaptık. İnşallah her sezon arttırarak devam edeceğiz. Umarım sizin gibi bütün tasarımcılar da buna dikkat ederek aslında İnşallah. bunu sürdürülebilir hale getirebilir. Peki 2009 yılında ilk defa İstanbul Fashion Days zamanından bugüne gerçekten hiç sektirmeden defile yapan tasarımcılardan birisiniz. Bu aslında çok zor bir şey. Hepimiz biliyoruz. Uzun soluklu olan bu süreçte bu gelişimi değerlendirmenizi istesem sizden. Yani Türk moda sektörü şu an 15. sezonunu gerçekleştirdiğimiz Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul nereden nereye geldi? Eksik kalan taraflarımız, geliştirmemiz gereken taraflarımız sizce neler? Şimdi tabii çok yol kat ettik. Yani 2009'da başladığımızda 10 tasarımcı defilesi vardı. O bile bir değerdi. Bugün 30 tasarımcımız var. Yarın belki 50 olacak. Bunun olabilmesinin sebebi aslında o 2009 yılında başlatılan olaylar. Yani çünkü o zaman daha moda tasarım ve tasarımcısı algısının bile yönetilmesi gereken zamanlardı. Bugün artık böyle bir ihtiyacımız yok. Ama tabii bu moda işi bir bağımsız tasarımcı markası olma işi çok zor, çok meşakkatli bir iş. Ama çok da iyi çalışılması gereken bir iş aslında. Yani hani insanlar bazen bizi boya kalemleriyle süs yapıyoruz gibi düşünüyorlar ama arkasında inanılmaz bir iş yatıyor. Dolayısıyla o işin gelişmesi anlamında bence çok mihenk taşlarından biridir Moda Haftası. Bugün geldiğimiz yerde de yani bugün özellikle çıkan haberlere baktığımız zaman çok değerli yurt dışında etki yaratan insanların hepsi yani çok önemlilerinde buraya dikkat çeken bir hareket görüyoruz. Bu çok çok değerli. Bundan sonrasında bunun arttırılması ve organik olarak da arttırılmasına çalışmak gerekiyor. Ama ben gelen gençlere ve potansiyellerine baktığım zaman şu 10-11 senede geldiğimiz yolu bundan sonra belki 2-3 senede geçeceğimize inanıyorum. Gerçekten yani defileleri de izlediğim zaman o kadar çok beğendiğim defile var ki. Ama tabii ki kolay bir iş değil bu. Yani her sezon sıfırdan başlıyorsunuz, öyle düşünün. Yani ben geçen sezonlarda çok iyi bir grafik tutturmuştum. Bugün onun üstüne geçerim diye bir şey maalesef yok. Hep kendinizi de aşmanız lazım ki o geldiğiniz yere
muhafaza edebilin. Sürekli bir şey yaratmak gerçekten yeteri kadar zor ve kaç tane üst üste sezon yapıyorsunuz. Birini daha eminim ki siz bunu hani çizdiniz, bitirdiniz. Yenisine çoktan geçmişsinizdir bile yani. Evet, yarın ilk toplantımız var. Hiç şaşırmadım. Evet, yani tahmin ediyorum gerçekten çok çok zor yani göründüğünden. Evet. Hani biz şurada işte birkaç dakika içerisinde izledik ama aylar aylar süren bir emek yatıyor altında. Uykusuz geceler, daha sayabiliriz Heyecan, yani. böyle mi yapsaydık? adrenalin, kan, O ya ter, böyle gözyaşı. olmayacaktı şeklinde. Hala da Çok arabada doğru. Lal'le gelirken hala daha Lal'e laf anlatıyorum. Ya onu da bak öyle öbür türlü falan. Haydi de yani yeter hadi gidiyoruz Gerçekten o artık. bitmez bence. Gerçekten öyle. Peki, sizi bulmuşken şunu sormak istiyorum aslında. Tüm tasarımcıların aklını kurcalayan bir soru var. Bu pandemi döneminde en çok zorlanan küçük markalar oldu aslında. Öte yandan da hızlı modanın da daha fazla sorgulanmasıyla bu markalar için de bir yol da açıldı. Sizce tasarımcı markaları bu açılan yolu bir avantaja çevirebilir mi? Çevirebilirse nasıl? Şimdi şöyle, tabii pandemiyle birlikte iki şey gündeme oturdu. Yani sürdürülebilirlik ve dijital. Dolayısıyla ben kendime hep modanın polyanası diyorum. Hakikaten iyi tarafından bakmayı seviyorum ama gerçekten inanıyorum. Bu iki şey doğru kullanıldığında bence bağımsız tasarımcıları daha demokratik bir moda platformuna götürüyor olacak. Ama bu demek değildir ki ya dijital oldu ne olacak canım çekeriz bir şey koyarız değil. Yani hakkını vererek yapacaksınız. Ama dijital sonuç olarak herkesin oturduğu yerden dünyanın her yerine ulaşmasına imkan sağlayan bir platform. Dolayısıyla yaratıcılığınızı bu anlamda da kullanırsanız eğer, evet, eskiye oranla çok daha fazla avantajı olacak bağımsız moda markalarının, tasarımcı markalarının. Sürdürülebilirlik de ama ben inanıyorum ki 2-3 sene sonra artık konuşulan bir konu olmayacak, sorgulanmayacak. Yani zaten hani sürdürülebilir ne yapıyorsunuz gibi bir soru olmayacak. Herkes farklı şekillerde sürdürülebilirliği bünyesine almış olacak. Almayanlar bence Zaten ayakta kalamayacak. kalamayacaklar. Yani bugün o bahsettiğimiz çok büyük moda markaları bile kendi sürdürülebilirlik politikalarını gündeme getiriyorlar. Dolayısıyla Özellikle bu sene evet, yani pandemiden karşılaştık. bu iki sonuç çıkacak ama bu da kolay değil. Üstünde gene çok iyi çalışılması gereken iki pencere diye düşünüyorum ben. Çok doğru. 2000 yılında kurduğunuz Mehtap Elaydın markası artık 20 yaşında. Geriye dönüp baktığınızda o ilk heyecandan bugüne neler değişti ve gelişti sizce? Kendi markamla ilgili Evet. mi? Vallahi şöyle, ben 36 yaşındaydım bu markayı kurduğumda ve buralara geleceğimi düşünmemiştim. Çok açık ve net konuşayım. Bu kadar büyük değildi hayallerim. Çok daha hani acaba neler yapabilirim ben dediğim bir yerden geldim. 2 sene atölyede kendi kendime bir öğrenim süreci geçirdim. Hatta o zamanki röportajlarıma baktığım zaman zaten moda tasarımcısı demeye bile utanmışım. Moda uygulayıcısıyım demişim soranlara. Çok şekersiniz. Dolayısıyla önce moda uygulayıcılığından moda tasarımcılığına geçtim bu 20 senede. Çok sevdiğim beyaz gömlekler üzerinden bir marka yaratabildim. Bu benim için çok büyük bir kazanç. Benim için çok önemliydi beyaz gömlekler. Babamın yani babam üzerinden bana gelen bir şeydi. Ve hakikaten burada kendimi buldum. Yani bu benim için çok değerli ama zannediyorum en değerlisi 20 sene sonra küçük kızımla birlikte çalışabiliyor olmak bana Şimdi ona bu markanın en büyük hediyesi o oldu diyebilirim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani birlikte çalışmanın eminim ki zorlukları vardır. Elbette ama Ama pozitif yanları çok çok daha fazladır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten şimdi bu sorum Lal için.
Annenin ismiyle olan bu marka senin de ekibe katılmanla böyle yeni bir rebranding süreci geçirdi. Bu değişim sürecinde sence neler değişti ve amaç neydi? Amaç aslında Mehtap Elaydi ekibi tarafından çok net olan Mehtap Elaydi kadını, Mehtap Elaydi vizyonu ve yaşam stilini çevreye de ve Mehtap Elaydi müşterisine de aynı netlikte tanıtmaktı. Çünkü ben ilk dışarıdan geldiğimde ekibe o kadar şaşırmıştım ki bazı şeyleri, bazı ürünleri gördüğümde bu kadar gençlere yönelik şeyler mi yapıyorsunuz, böyle şeyler de mi var, niye haberim yok ki ben kızıydım. O yüzden ilk amaç hani aslında sahip olunan şeyi dışarıya aynı şekilde yansıtmaktı. Valla bu yolda logomuzu değiştirdik, yeni amblemimiz oldu, fontumuzu değiştirdik, yeni bir ofise ve showroom'a geçtik. Oraya Dükkan Mehtap Elaydi dedik. Mehtap Elaydi kadının kafamızda oturttuk. Bütün yani gambuçumuzdan askımıza her şeyi değiştirdik. Sıfırdan. Aynen. Bir tık vizyonumuzu da değiştirdik Evet. veya netleştirdik diyebilirim. Oradan yola çıkarak da hep aklımızda onu tutarak koleksiyonları yapmaya devam ettik. Yani bütünsel olarak düşünmeye başladık diyebilirim daha fazla. Peki sen Mehtap Elaydi markasını 10 sene sonra nerede görüyorsun? Her yerde. Onun hayalleri benimkinden büyük. Şahane. Kesinlikle. Şahane. Şimdi aklıma geldi. Hatırlıyor musun bir kere bilgisayarında Word dokümanına çok Evet. küçükken bir gün ofisine gidip şey yazmıştım. Bir Word dosyasını açıp işte ben Mehtap Elaydi'nin başındaymış gibi 36 dünyanın 36 şehrinde dükkanımız var. Şöyle yaptık, böyle yaptık Yani çok diye. 11 Güzel yaşında hayaller. falandı yani Bunu ve böyle sakladınız mı peki? bilgisayarda duruyor tabii. Ya. Yani onu bilgisayarıma girmiş sonra da gitmiş. Aynen. Yani ve ben de aylar sonra Öykü buldum. yazarcasına. Evet ve yani ilk başlarda da hiç düşünmüyordu yani. Hani ben hep soruyordum iki kızıma da yani düşünüyor musunuz? Ben işte tabii çok istiyorum ki evet desinler. Birlikte çalışmaktan Tabii bahsediyorsunuz. tabii. Yani markaya gelir misiniz falan. İkisi de çok kibarca, hatta çok kibar olmayan şekilde yok yani alakası var falan şeklinde o zaman söylemişlerdi. Ama işte kader. Aynen. Kader. Bence Evet. çok güzel bir kader yani. Eminim ki Kesinlikle. yerinde olmak isteyen yani binlerce insan vardır diyebilirim gerçekten. Ve her defileniz zaten böyle ayakta alkışlanıyor, işte olaylar yaratılıyor. Aslında. Sosyal medyada böyle ışık hızıyla fotoğraflar çoğalıyor. Gerçekten Evet. gurur verici bir tablo. Ben Kesinlikle. sizi öveyim. Siz Çok teşekkür genç jenerasyona. Peki son olarak dijitalleşen moda hakkında senin de fikirlerini almak istiyorum. Hem moda sektörünün dijitalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsun hem de Mehtap Elaydi markası bu süreçten nasıl etkilendi? Modanın dijitalleşme süreci tabii her ülkede farklı. Biz biraz daha geç girdik diyebilirim. Hatta pandeminin biraz iteklemesiyle biz biraz daha konuşmayı ve tecrübe etmeyi sevdiğimiz için bence ülke olarak hala dükkana gidip dokunmayı vesaire bir şeyler yapmayı çok seviyorduk. Ki bence zaten dijitalleşme süreci biraz bu deneysel parakende şeyiyle el ele yürümesi gereken bir şey. Çünkü tamamen dijital olunca da o hani güzel etkileşim şeyini kaçırıyorsunuz. O yüzden bizim de amacımız hep o oldu. Yani web sitesini 1,5 sene önce yeniledik ama onu yenilerken dükkanımızda kullandığımız materyallere uyan renklerde yeniledik vesaire. Hala da onu yapmaya çalışıyoruz. Online sitenin ötesinde şimdi mesela bu gördüğümüz koleksiyonu bu gece yarısı pre-order olarak satışa çıkarıyoruz. Süper. Bununla beraber bir tane bebek projesini Evet. anlatalım mı? Peki. Kağıt bebek projemiz var bu koleksiyon için hazırladığımız. Satışa çıktığı zamanda da onu böyle kitapçık gibi hani küçükken alırdık, keserdik, Evet. giydirirdik ya. Üstüne giydirip. Evet. Müşteriler onu da sipariş verebilsin, o şekilde baksınlar öyle girip sonra online siteye öyle sipariş versinler gibi. Hani hala hem dokunarak ama çok daha rahat ulaşarak bir şeyler yapmayı Daha hedefliyoruz. hibrit yani dijital bence yani biz de öyle deneyimliyoruz kendi markamızda ama daha makro seviyede baktığımız zaman da bence hani dijital geliyor geldi tabii ki ama bu o fiziksel etkileşimi
göz ardı edeceğiz anlamına gelmiyor. Daha Kesinlikle. hibrit çözümler yaşıyor olacağız. Biz de kendi markamızda bir yandan evet online'da ciddi çalışmalar yaparken öte yandan da gayet nostaljik kağıt bebek yapıyoruz. Yani bu ikisi bir arada bir bütün haline geliyor. Tek başına dijital bilmiyorum o kadar belki çok Sanki uzun. tek başına soğukmuş gibi geliyor Evet. ama bu Evet. değerleri de yani içinde barındırınca İyi kullanmayı bilmek lazım. Yani Kesinlikle. nerede dijitali kullanacaksınız, nerede o insani öğelerinize sahip Evet. çıkacaksınız, onun dengesini çok iyi kurmanız lazım ya da markanızın DNA'sına göre iyi kurgulamanız lazım. kesinlikle katılıyorum. Bir de böyle hep şunu düşünüyorum en başından beri, günün başından beri aslında. Mesela defileler oluyor, sonra işte seyirci ayağa kalkıyor, alkışlıyor. Hani sizin için aslında o an, hani o böyle mankenlerin arasından yürüyüp hani bir selam vermek, bütün serüvenin aslında tek amacı diyebilirim. Yani o mutluluk, Evet. yani öyle düşünüyorum. Hani Öyle dışarıdan tabii. bakınca Öyle. o gurur, o heyecan, o Evet. ayakta alkışlanma. Coşkuyu çok net alıyorsunuz. Aynen öyle. Bu böyle bir ortamda hani tek dezavantaj hani belki o aslında Evet. hani şu an hani belki burada yüzlerce insan ben onların adına sizi alkışlıyorum. Ama siz onlar da alkışlamış gibi düşünün. Evet. Bu hani interaktif şey yok ama onun Evet. yerine işte yorumları takip edeceğiz. İşte hani bu şekilde Evet. eş dost hani birbirini tebrik ediyor sevgiyi Evet. paylaşarak. Bu şekilde o yüzden yorumlarınızı bekliyoruz tabii ki diyelim Şey gibi burada. aslında şimdi siz anlatırken onu düşündüm. Bu filmse diğeri tiyatro gibi. Doğru. Yani etkileşim Çok anlamında hani daha kalıcı. Evet. Öbürü o an yaşanıyor ve bitiyor ama onun verdiği duygu başka, bunun Evet. verdiği duygu başka. Bu da daha çok kişiye ulaşıyor aslında şu Evet. an. Yani buraya gelip izleme imkanı olmayan belki yüzlerce daha fazla kişiye Evet. ulaşıyoruz. Hani Evet. yer kısıtlı oluyor, mekan kısıtlı oluyor, sayı kısıtlı Tabii, oluyor izleyiciler açısından. O Evet. yüzden hem avantajları ikisini Evet. bir arada bir paket halinde kurgulamak bence bir arada Evet. tutmak çok önemli. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Gerçekten. Ve artık günü kapatıyoruz. Bayağı da geç oldu. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Defilenin 3. günü bitmiş oluyor artık. Ben de heyecandan artık böyle yanlış kelimeler kullandıysam, yanlış ifadeler kullandıysam affolsun. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için herkese iyi akşamlar diliyorum.